Perde yapımı için en önemli nokta kullanacağınız ipe karar vermek. Bunun için iki tür makrame ipimiz var. Bir dürüz olanları var. Bir de bükümlü olanları var. Naylon olanlarını hiç bahsetmiyorum. Pamuklu olanlarını kullanmayı tercih ediyorum perdede. Her iki türü de kullanabilirsiniz. Aradaki tek fark bunlarda düz olanda püskül yapmak isterseniz püskülleriniz daha düzgün duracaktır. Fakat bükümlü ipleri açtığınızda daha böyle kıvrık bir görüntü elde edersiniz. İster bu şekilde kıvrık olarak bırakırsınız ya da ütüyle ütüleyerek düzelmesini sağlayabilirsiniz. Seçim size ait. Bir de bükümlü iplerde düğüm atmak çok daha kolay. Yani işinizi çok daha kolay yapıyorsunuz. Fakat bunu düz olan makrome iplerinde yaparken birazcık zorlanabilirsiniz. Çünkü işlemi yaparken bunlar düz olduğu için düğüm atarken sağından solundan küçük ufak çıkıntılar oluşabiliyor. Tam düz bir görüntü oluşturamayabilirsiniz. O yüzden bükümlü ip tercih etmenizi öneririm. Perde yapımı için bükümlü ip kullanacağım ben. İkinci en önemli ayrıntı ise ipimizi ne kadar uzunlukta keseceğimiz. Çünkü fazla kesilen ipimiz arta kalacaktır ve hiçbir işe yaramayacaktır. O yüzden ipi ne kadar uzunlukta kesmemiz gerektiği çok önemli. Bunun için yapmak istediğimiz perdenin uzunluğunu ölçüyoruz. Ne kadar uzunluktaysa en az bunun 3 katı kadar iplik kesmeniz lazım. Şimdi bir de 2 kat olarak bağlayacağımız için 6 tane yani 2 katı olması gerekli. Yani 3 metrenin 2 katı 6 metre ip kesmeniz lazım. Herhangi bir metrelik örnek veriyorum 1 metre bir perde yapacaksınız. O zaman en az 6 metre bir ip kesmeniz lazım. Bir de perdeyi takmak için böyle halkalı olan kısmı yapacağız. Bunun için de 1 metre yaklaşık olarak gidiyor. Toplamda 7 metre kesmeniz lazım. Eğer az düğüm atacaksanız 3 katı. Biraz daha fazla düğüm atacağınızı düşünüyorsanız o zaman 4 katı olarak düşünebilirsiniz. Yani 1 metrelik perde için 8 metre alt kısmı 1 metrede yukarıdaki halka kısmı için gerekli. Toplamda 9 metreye ihtiyacınız var. Benim perdem 1 metreden biraz fazla uzunluğu. O yüzden ben 7,5 metre ip keseceğim. Yani 3 metreden biraz fazla. 6,5 metresi alt kısmı için, 1 metrede halkası için toplamda 7,5 metre ip kesiyorum. 7,5 metre ipimi kestim. Tam ortadan ikiye katladım. Katladığım yerden hemen iğne ile böyle bir yastığın üzerine tutturdum. Daha kolay yapabilmek için. İkinci ipimi de yine tam ortasından iğne ile buraya tutturdum. Şimdi artık halka kısmını yapabiliriz. Ortadaki 2 taneyi bırakıyorum. Hemen burada bir tane düğüm atıyorum. Hep aynı taraftan başlıyorum. İlk önce sağ tarafa D yapıyorum. Soldaki ipimi üste getirdim. Hemen en alt kısmından çıkartıyorum. Ve ilk düğümümü atıyorum. Daha sonra sol tarafa D yapıyoruz. Şimdi de sol tarafa. Hemen sağdaki ipimi üstüne getirip en alt tarafından ipimi çekiyorum. Bir sağ tarafa, bir sol tarafa bu şekilde D'ler yapacağız. Hemen çekiştirdim. Sıkılaştırdım. Şimdi bu tarafa yapmıştık. Şimdi bu tarafa D yapıyorum. Hemen D'mi yaptım. İpimi alttan geçirdim. Ve D'mi oluşturdum. Tekrar sol tarafa bir kere daha yapalım. D'yi yaptım. İpimi alttan geçirdim. Ve ipimi çekiyorum. Hata yapıp yapmadığınızı şöyle anlayabilirsiniz. Bakın sol tarafa doğru D'lerim var. Aynı şey sağ taraf içerisinde geçerli. Şurada da üzerinde şu çizgilerim mevcut bakın. Bunlara göre de düşünebilirsiniz. Şimdi sol tarafa yapmıştım. Şimdi aynı şeyi sağ tarafa yapıyorum. Hemen üstüne getirdim. Ve ipimi alttan çıkardım. Bu şekilde
Sağ tarafında ve sol tarafında 10 tane şu çizgilerden olana kadar devam ediyorum. İğnelerimi çıkartıyorum. Sağ tarafta ve sol tarafta. Bunlardan 10 tane var bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane olduktan sonra şu sağ taraftaki ipin ucunu buluyorum. Ve buradan geçiriyorum. Aynı şekilde sol taraftaki ipin ucunu da sol taraftaki kısmın içinden geçiriyorum. Şimdi burayı çekiyorum. Evet bakın halkamız oluşmuş oldu. Şimdi burada en son sağda ve solda, bakın sağda ve solda ipimiz var ve ortada yine 2 tane ipimiz var. Yine aynı şekilde bir sağdan bir soldan yine D yapacağız. Hemen yapalım. İlk öncelikle sağ tarafa başlarken hep sağ tarafa D yaparsanız hepsi de aynı şekilde olacaktır. Sağ tarafa D yaptım. Şimdi sol tarafa D yapıyorum. Evet. Artık halkalarımız hazırdır. Şimdi bu halkalarımızın bu sağdaki ve soldaki iplerinin içerisine 6,5 metre kesmiş olduğumuz iplerimizi bağlayacağız. Hem sağ tarafa hem de sol tarafa bağlayacağız. 6,5 metre kesmemizin sebebi 1 metresini zaten burada kullanıyor olmamız. O yüzden 7,5 metre kesmeye ihtiyaç duymadım. 6,5 metre kestik. Tam ortasından ikiye katladık. Şimdi bunu alttan ipimi geçiriyorum ve bu ipi içinden geçirerek buraya bağlıyorum. Alttan ipimi geçirip hemen bu ipimi bu geçirdiğim ipin içerisinden geçiriyorum. Bir, iki, üç, 4 tane oldu. Hemen sonuncuyu da yapıyorum. Şimdi sıra geldi bu halkaları birleştirmeye. 2 tane halkanın hemen sağından ve solundan bakın 5'er tane ipimizi bağladık. 6,5 metre uzunluğundaki iplerimizi bağladık. Şimdi bu bağladığımız ipleri de tekrar birleştirmemiz lazım. Şimdi ortada 2 tane bu ipimizi bırakıyorum. Sağından ve solundan birer tane ip alıyorum ve buradaki yaptığım D'ler gibi bir sağ taraftan bir de sol taraftan D yaparak birleştireceğim. Hemen şu diğerlerini kenara doğru alalım. Karışmasın. Şimdi hemen burada D'mi yapıyorum. Sağ taraftan ilk önce D'mi yapıyorum. Ve bunu yaparken iyice sıkıştırıyorum. Ve şimdi sol tarafa doğru yapıyorum. Hemen şu iğnelerimizi de çıkartalım. Bu şekilde iki halkamızı birleştirmiş olduk. Şimdi perdemizin eni ne kadar olacaksa
Bu şekilde halkalarımızı birleştiriyoruz. Baş tarafında 4 tane ekledim. Bunun nedeni çünkü buralardaki 5. birleşim noktası bu kısım olduğu için burada 4 tane var. Daha sonraki kısımlarda 5'er tane ilerledim. Birinci videomda halkaların nasıl yapıldığını sizlere gösterdim. İkinci videomda ise perdemin diğer kısımlarını sizlere anlatmaya çalışacağım. İkinci videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.